Güzelliğin olduğu yerde mutlaka bir kavga vardır. Daha farklı renkler görüyorum. Bu arada buraya gelmeden önceki Emre ile buraya geldikten sonraki Emre çok farklı. Var mı? Evet. Var. O kanallar Çok açılıyor farklı. çok Ne fazla. diyorsun ya? Var. Biz uzaktan Var, izliyoruz. Emre çok kötüydü. Çok kötüydü, toparladı. Yani birçok şey benim içimde ben tutarım ya. Ketum bir insanım ben bence. Ben kendi sırrımı hiç tutamam. Kendimle yüzleştiğim bir döneme girdim. Daha dışsal güzellik önemliyken şimdi içsel güzellik çok daha ağır basmaya başladı. Üslubunun ufacık bozulduğuna hiç tanık olmadım. O yüzden zaten aslında bu kadar güzel. İcraatlerin neyse hayatta onlara daha çok yoğunlaşıyor insan. Merhabalar. Harika bir coğrafyadan, harika bir havadan ve destan gibi bir setten karşınızdayız. Karaağaç Destanı için buradayız ve destan yazıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Destan gibi performanslar, destan gibi bir hikaye. Zaten bir adı üstünde destan. Emeklerinize, ellerinize sağlık. Çok da güzel gidiyor gördüğüm kadarıyla. Biz sabahtan beri sete geldik ziyarete ve inanılmaz eğleniyoruz. Hoş Bilmiyorum. geldiniz bu arada. Çok teşekkür İyi ki de ederim. geldiniz. Çok teşekkür Çok ederim. mutlu İyi ki kabul ettiniz. Bizim için böyle geçerken bilmiyorum siz nasıl anlatırsınız setteki bu günlerinizi. 6. bölümü çekiyorsunuz sanırım. Başladık. Şu bugün anda. başlıyoruz, evet. Evet, 6. bölümü çekiyoruz ve 2,5 aydır buradayız biz aslında. Tabii ki biraz coğrafi koşullar biraz zorladı bizi ilk başta. İşte hem fiziki şartlar biraz zor. Sürekli mağaraların içinde, işte zor mekanlarda. Daha çok Meltem'le Emre zaten bunlara maruz kalıyorlar, bu zorluklara. Çünkü onların işi daha çok dışarıda. Emre atın üstünde, Meltem keza öyle filan. Ama her şeye rağmen çok zevkli. Ve çıkan görüntüler de tabii ki çok güzel. Her bölüm dolayısıyla. sinema filmi izliyormuş gibiyiz zaten. Evet, kolay değil yani. Gerçekten bu iş çekilmesi zor bir iş oldu bizim için. Evet. Fiziki şartları zor ama her zorluğun arkasından da öyle bir güzellik Güzellikler. işte. Evet. Her güzelliğin ardından da Her güzellerden Bir de kavga. bir kavga. Ha, Bir kavga gelir. seni gidi. Evet. Her güzelliğin ardında. Bu Evet. sizin dizinin bir cümlesiydi değil mi? Aynen. Evet evet Diziyi de Asiye'nin. izliyorum yani dikkatinizi çekiyor. evet. Evet. Güzelliğin olduğu yerde mutlaka bir kavga vardır. Aynen. Aslında cümle buydu. Evet. Evet. Peki öyle mi sence? Öyle. Biraz önce de konuştuk bunu kendi aramızda. Güzellik taşınması zor bir şey dedim ben biraz önce yani konuşurken. Hakikaten hayatta parlayan şeyler, çok güzel olan şeyler aynı zamanda zordur onları taşımak biraz. Ama işte insan zaman içerisinde işte ne bileyim hayat tecrübesiyle biraz da yaş ilerleyince falan nasıl idare edebileceğini öğreniyor. Aslında mesele burada. Tabii ki her şeyde bir zorluk var. Hayat kolay değil hepimiz için. İş hayatı olsun, özel hayat olsun, sosyal hayat olsun. Ya muhakkak çok çeşitli insan grubuyuz. Çok çeşitli insanlarla bir aradayız. Ya ben mesela yıllardır çok farklı ekiplerin içine girip çıkmış bir insanım. Her ekipte yepyeni 150-200 kişi tanıyorum. Ya düşünsenize o kadar değişik, o kadar farklı insanlarla bir aradayım ki. Hem huy, hem karakter, hem yaklaşım, hem kafa yapısı olarak. Tabii ki yıllar içinde herkesle anlaşabilmenin yollarını öğreniyor insan. Bir takım şeyleri daha doğru, daha güzel tutabilmenin yollarını öğreniyor falan. Yıllar bunu getiriyor insana. Evet, sizin güzelliğinizin olduğu yerde kavga olmadığını biz çok iyi biliyoruz yıllardan beri. Çünkü hiçbir şekilde şimdi biz basın ve gazeteciler olarak biliyorsunuz set Her şeyden dedikoduları haberimiz var nasıl? diyorsunuz. Ama yani herhalde duymadığımız 3 isim varsa onlardan biri sizsiniz. Çok teşekkür yani ederim. bunun Ne sırrını güzel. çözmüş olanlardan birisiniz zannediyorum. Çok mutlu oldum bunu duyduğuma gerçekten. Çünkü çok dikkat ettiğim bir şeydir bu benim. Yani bilmiyorum insan seven bir yapım var zaten. Ama huzurla, güzel anlaşarak bir işin içinden temiz ve iyi şeylerle çıkabilmek benim için önemli. Ben buna her zaman değer verdim. Kesinlikle öyle. Sizinle çalışmakta çok şanslıdır eminim ki. Öyleyiz. Ben de öyleyim ama. Evet. Çok ikisi de çok tatlılar. Yani Meltem canım benim gerçekten. Meltem ya. Yok gerçekten vallahi çok güzel anlaştık. Çok güzel bir enerji. Evet. Çok şanslıyız. Güzellikle ilgili siz neler söylemek istersiniz? Şimdi biraz böyle kavramlar üzerine bilinç de çok hızlı yükselmeye başladı. Mesela 23 yaşındasın, 33 yaşındasın sanıyorum değil mi? Doğru. Evet. Mesela ne bileyim 43 Bana yaşlarında sormazsan 53 sevinirim. yaşında siz 19'sınız. Her Asıl zaman size sorulması lazım. Asıl size sorulması lazım. Ay çok iyi.
Siz ve ben hep 19. İnşallah öyle olsun. Ya bazı kavramlara karşı bilincin yükseldiği ve farkındalığın çok çabuk arttığını ben düşünüyorum artık son yıllarda. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çünkü ben daha önceki biraz önceki röportajlarınızı dinlerken dedim ki muhteşem, üzerine çalışılsa bu kadar böyle doğru ifade edilemez Öyle herhalde mi? ve bu kadar Teşekkür derin. ederiz. O yüzden onu da özellikle böyle belirtmek istedim. Teşekkürler. Bu bilinç açıklığının acaba sebebi ya da neyin bir getirisi? Ya bende şöyle oldu. Ben de açıkçası bu son 2-3 senede daha fazla yoğunlaştı. Daha fazla düşünmeye başladım. Daha fazla eleştirmeye başladım. Daha fazla izlemeye başladım. Kendimle yüzleştiğim bir döneme girdim. 29'lu 30'lu yaşlarla beraber. Meltemciğim senin var daha oralarda. Ama Meltem gerçekten erken yaşta olgunlaşmış birisi bence. Bence de. Böyle olunca da sorgulamaya başlayınca da kavramlar değişmeye başlıyor. Yani gençken daha dışsal güzellik önemliyken şimdi içsel güzellik çok daha ağır basmaya başladı. Bu çok daha bulunması zor bir şey olduğunu anlamaya başlıyorsun. Ve yaptığın Yanlış bir şey şeyler. Ve icraatlerin neyse hayatta onlara daha çok yoğunlaşıyor insan. Artık kendinden çok ya ben ne yapıyorum? İyi bir şeyler yapıyor muyum? Kendimden iyi verim alıyor muyum mesela? Bunları sormaya başlıyor insan. Bu da işte gelişmenin en güzel tarafı. Kesinlikle Evet. öyle. Çok güzel. Kesinlikle. Evet. Güzellik mesela benim için şöyle bir yere çok taşındı. Son birkaç yılda, henüz 23 yaşında olduğum için son birkaç yılda bir insanın bana güzel görünmesi için ya da benim kendime güzel gelebilmem için üslubum, davranışım, insanlarla olan iletişimim, keza karşımda mesela Özlem abla gerçekten burada diye söylemiyorum. Benim için dünyada gördüğüm en güzel kadınlardan birisi. Çünkü şu sette bir kere olsun üslubunun ufacık bozulduğuna hiç tanık olmadım. Emre ile mesela biz bunu aramızda konuşuruz. Hani gerçek bir hanımefendi. O yüzden zaten aslında bu kadar güzel bir kadın bence. Teşekkür ederim. Bence sizin için de önümüzdeki dönemde öyle. Keza şimdiden de ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana sorsalar bir sonraki işte ya da bu setten çıktıktan sonra sizi böyle tanımlarım. Çünkü Ne güzel, sevindim. gerçekten çok şaşırdım açık söylemek gerekirse. O içi boş egoların, kendini beğenmişliklerin ya da başrolün getirdiği o dönemsel şişme yok. Ya o Evet. kendine özgüveni az olan insanlarda oluyor bence. Ben öyle düşünüyorum yani. Egolu insanlar genelde kendine güveni az olan insanlar oluyor. Burada çok değerli büyük oyuncularla çalışıyoruz. Hiçbirinde ego yok. Hiçbirinde yok. Evet. Önceki işimde de çalıştım. Gerçekten iyi oyuncularda ego olmadığını fark ettim. Ve benim de gitmek istediğim yolculuk bu olduğu için buradan dersler çıkarıyorum ben de. Evet, aslında bir şekilde davranış, oyuncu nasıl olur ve davranış etiği öğreniliyor Evet, aynen setlerde öyle, gibi aynen bir durum öyle. söz konusu. Hikaye 70'li yıllarda geçiyor. Şimdi biz şehirden daha da içeri girdiğimizde biraz da Nevşehir'in, Kayseri'nin daha da kırsal, yani bir Soğanlı köyündeyiz. Soğanlı'dayız. Soğanlı. Soğanlı'dayız. Evet. Kayseri'ye Bağlı. bağlı. Kayseri'ye bağlı Soğanlı köyündeyiz. Yolda gelirken şunu düşündüm. Bunu Ayten Hanım'la da konuştuk. O dönemde yaşamak istemezmişim. Yani iletişim yok, yol, iletişim. Çok zor bir dönem. Yani çok zor bir dönem. Teknoloji yok. Yani düşünsenize Siyasal şu an. ortamı zaten hiç es geçiyorum. Yani radyodan Onu hiç böyle konuşmayalım, çekecek de. evet. Ama çoğu insanda o dönemlere özlem duyuyor. Ya evet Yani ama sonuçta neden acaba? Bizim işimizi izleyen insanlar da o dönemlere çocukluğuna geçmişine özlem duyduğu için daha çok izliyor. Tarım yani. yaparken üretmekle ilgili bence o özlem. Ama bir de belki. şöyle bir şey de Olabilir. var ya, evet o zamanlarda iletişim, teknoloji eksikliği çok fazla ama şu anda da teknoloji hayatımızda bu kadar olduğu için zaten iletişim eksikliğimiz oluyor. Evet, Evet. kesinlikle. Ya bence Doğru bir özlemlerinin yer. en büyük sebebi bu. Evet. Gerçek iletişimler özleniyor Aslında belki bence. de o dönemdeydi Doğru yani. bir yer. Yani insan ilişkilerindeki samimiyet ve daha fazla yakınlık belki özleniyor. Hı hı. Doğru, bunu hepimiz özlüyoruz. Şehir insanı olarak biz bunu özlüyoruz. Hı hı. Hani kırsal belki nispeten bizim kadar çok etkilenmiyordur belki bu teknolojik dünyadan. Ama genel olarak tabii ki o samimiyet her zaman özlenen bir şey. Bir de biz Türk milleti olarak çok düşkünüz ya. Biz ilişkileri kuvvetli bir milletiz. Evet. Biz tipik Göz Akdenizliyiz gözü ya. gelmezsek Tabii bunu ki. hakaret sayıyoruz. Tabii ki yani. Doğru. Gözüme yüzüme bakmadı falan diyorsunuz yani. Evet Yani doğru. şöyle bir örnek vereyim. Buranın muhtarı burada bir evi var. Geçen Olgun abi bak gel ben de yemek yapacağım sana, bende kalırsın falan diye Evet, Olgun abi davet ediyor. Bunu İstanbul'da bulamazsın. Anlatabiliyor muyum? Evet. Samimiyet bu işte. Doğru. Ve evet Çok ya güzel.
buranın insanı da mesela benim iletişim kurmaktan çok büyük keyif aldığım bir insanı var buranın. Çünkü şehirde bir de ben İstanbul'un çok merkezinde bir yerde oturuyorum. Şehirde o kadar bundan uzak büyüdüm ki ben çocukluğumda benim artık mahalle kültürü bitmeye başlamıştı. Ve işte sokakta oynamak güvensiz bir şey haline gelmişti maalesef. O yüzden o komşuculuktu, işte ne bileyim mahalle hayatıydı, onu çok yaşayamadığım için buraya geldiğimde bu samimiyet beni çok mutlu etti hep. Hiç böyle siz, biz vesaire bir şey yok. Tabii Al, direkt sen. abla, amca gel abla diyorum mesela. Gel bakayım bir Gel. fotoğraf çekeyim seninle diyor. Kenara çekiyor. Gel abla diyorum, geçiyorum falan. Çok tatlı insanlar yani. Şehir dışında böyle bir yerde oluyor olmak da sizi besleyen bir şey mi? Tatil gibi mi, iş gibi mi? Yok, ya iş da gibi. Yok, iş gibi, nasıl evet, oluyor? tatil gibi değil yani. Daha çok çalışıyoruz, daha çok yorgun oluyoruz. Tabii ki iş gibi ama boş günlerimizde de mesela yapılabilecek çok şey var. Burası çok avantajlı bir yer. Kapadokya bölgesinde olmaktan dolayı çok da turistik bir yer burası. Mesela yemekte hiç sıkıntı çekmiyoruz. Bir sürü bir şeyler bulabilmek mümkün. İşte çok güzel oteller var. Çok vakit geçirilebilecek yerler var, gidip gelinecek. İşte hepsi 10 dakika 15 dakika mesafede. Tarihi yerler öyle. Tarihi yerler var veyahut da ne bileyim atıyorum insan bir boş gününde bir içi açılsın, şöyle değişik bir şey yapayım falan diyor yani haliyle. Bir de siz çok deneyimlisiniz bu konuda. Ben Şehir dışı çok işler yaşadım ve uzun süreler yaşadım. kitabını yazsanız yani ilk Yazarım vallahi. gerçekten Yazarım ilk tavsiyeleriniz ne olur yani? Ya ilk tavsiye- Pozitif yönleri, Mesela negatif yönleri Kitapta diye. şunu anlatabilirim mesela. Gittiğin yerde kısa süre içinde nasıl bir düzen oturtabilirsin Evet, evet. mesela. Hemen tık 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 filan böyle. Ne Otele mi yapman çıkmak lazım? gerekiyor yoksa yerleşik bir hayata mı geçmek gerekiyor hemen? Ya çalışırken yerleşik hayata geçilemez. Çünkü biz şimdi çok gece geç saatte mesela setten dönüyorsun. Hazır yemek istiyorsun. Odan temizlensin istiyorsun falan. Onlar ayrı bir mesai. Bizim onları yapabilecek durumumuz zaman yok. yok. Aslında düşünüyoruz bazen hani ya otel hayatı da zor, kolay değil filan. Acaba öyle bir şey mi yapsak? Ama bu sefer kim temizleyecek? Kim yemeği kim yapacak? Akşam geleceksin aç mesela yemek yok falan. Öyle bir düzene geçmek mümkün değil. Hani otele mahkumuz neticede. Ama olsun. Onunla beraber onu dengeleyebilecek bir sürü başka güzel şey var falan. Öyle de vakit geçiyor yani. Aynen. Sadece ara sıra İstanbul'da işte rutin yaptığım şeyleri arıyorum. Onlara özlem duyuyorum ama burada doğayı da seven birisi olduğum için, burada da doğanın içinde olduğum için açıkçası mutluyum yani. Hani zaten dediği gibi Özlem Hanım'la çalışıyoruz ve otele gidip dinleniyoruz, tekrar sete geliyoruz. Bir Bol de bol uyuyor. Hiç ortada yok. ben yokum işte ortada. Uyumuyor bazen, çalışıyor. Yani. Ya çalışıyor Birkaç ya kere de uyuyor ekmiştim. filan. Dışarı çıkarken çıkamamıştım. Evet. Bir de şey yani hani hikayemiz o kadar güçlü ki sahnelere iyi hazırlanmak istiyorum. Onlara iyi zaman ayırmak Evet. istiyorum. Yani Evet. böyle gidip normal konuşacağın şeyler yok. Çok duygusu o kadar yüksek şeyler anlatıyoruz ki, konuşuyoruz Evet, ki. evet. O yüzden onlara hazırlanmak lazım. Öyle bir zorluğu da var. Yani hani aman bugün de gideyim dışarıda gezeyim de yarın şu sahneyi Üç çekerim tane nasıl cümlem olsa. varmış, gideyim onu da hemen Olmuyor orada hallederim. yani. Öyle bakamıyoruz olaya Cümlenin bile yani. altı hep çok dolu oluyor Evet, gerçekten. çalışmak lazım. Ve bunu yani. ekip de böyle bakmıyor. Ekibi görüyorsun, diğer oyuncuların hazırlığını görüyorsun. Senin de bir şekilde yetişmen gerekiyor. Orada olman gerekiyor. O yüzden sen de hazırlanman gerekiyor ve buna Bir de zaman çok uzun gerekiyor. sürede çekiyoruz. Yani şimdi dediğim gibi burada Stok coğrafi yokmuş şartlar- galiba öyle duyduk. Az bir stokla Evet. devam ediyoruz. Evet. Yani çok uzun süre çalışma sürelerimiz çok uzuyor. Çünkü coğrafi şartlar zor. Zor. At üstünde işte çok dışarılarda Mekanlarımız farklı. mekanlar. Kayseri, Evet. Ürgüp, bir şey. Evet. En kısa Hava mekan koşulları var. mesafemiz 40 dakika. En kısa Evet. burası. Biz burada olduğumuzda mutluyuz. Evet, Gerçekten. gerçekten. Kanlıdere var mesela 2,5 saat. Of, evet. Oo, Tabii Kanlıdere. tabii. tabii. eyvah eyvah. Hava şartları var. Doğru. Soğuğu var. Çok soğuk, çok üşüdük. Yani donma tehlikesi atlattılar. O şey Ben zaten o sahneyi gördüm dedim ki Nehirdeki kesin zatürre oldu kız. Evet Kızla ya. çocuk kesin zatürre olmuş. evet yani Meltem o kadar üşüyüp ama gık da demeyip bu arada Evet, tebrik gerçekten ediyoruz hakkını teslim gerçekten. etmek lazım. Bilmiyorum zor bir iş. Kolay bir iş değil. Biraz vakit Gerçekten alıyor. gönülden oyunculuğa gönülden böyle sarılmakla bağlanmakla alakalı bu direnç diye düşünüyorum. Yoksa herkesin yapacağı kolay kolay Yok. bir kolay şey değil. bir Gözü karalık, çok gözü karalık, çok cesaret isteyen bir şey. O kadar severek yapman gerekiyor bence o Evet. gözünün o şekilde kararması için. Ki kayıt dendiği anda da bence biz üşümüyorduk. Kayıt düşmedi. Kayıtta üşümüyoruz. O suyun içinde geçti geliyor yani. o an bir güç geliyor. Ya inanılmaz. Umarım bu adrenalin, bu heyecan, bu direnciniz hiç düşmez. Ben geçen işte biraz önce de söyledim ama attan düşerken
Daha düşerken havadayken ben iyiyim diye bağırmışım. Anladın mı? Bu var ekip geliyor. Ses kaydı falan var ya. Ben iyiyim diye bağırmışım. Ben iyiyim. Düş O ama kadar şeydi yani. Ay ben iyiyim, devam edebiliriz. Setin Aynen, bir durması şey da yok. gerek yok. Harika ya gerçekten. Zaten bu adanmışlık gibi bir şey aslında. Adanmışlık gibisi bile bence haksızlık oluyor. Adanmışlık. Bunun da yansıması oluyor bazı başarılarda diye düşünüyorum. Hikayeye dönecek olursak aslında çok güzel bir cümle var. Firavun'un evinde bir Musa hikayesi diye Evet. tanımlanıyor hikaye. Sırlarla, intikamlarla, aşklarla, güç savaşı. güç savaşıyla bezeli Evet. bir muhteşem gerçekten destan nasıl olur derse zaten Evet, öyle oluyor. bu kavramlar, bu Kesinlikle. duygular üzerine yapılmış. Şimdi sizin hayatınızda bu kadar böyle destansı hikayeler var mıdır? Evet biz artık modern çağın insanlarıyız, şehir insanıyız. Hayatımızda daha minimal bir şekilde yaşıyoruz ama herkesin de duygusu kendi içinde başka bir destandır. Sırları başka bir büyük kara ağaca, kara kutuya anlatılacak kadar büyüktür. Bilmiyorum bu kadar güçlü şeyler barındırıyor musunuz hayatınızda? Benim Barındırmak hayatımda istiyor yok musunuz? işin açıkçası. Benim hayatımda yok. Öyle destansı bir şey tabii bizim için çok abartılı kaçabilir. Hani Evet. hayatlarımızın içinde öyle bir şey yok. Ama şu var ki mesleki olarak mesela ben çok şehir dışlarında yaşadım. Çok yeni düzenler oturttum hayatım boyunca. Bunlar hiç kolay değildi. Çok genç yaşlarımdan itibaren. Ben de işte 20 yaşından itibaren yapıyorum bu işi. 20 yaşından beri yani ilk şehir dışı işimi 22 yaşımda yaptım. Urfa'da 6 ay. Ve yani çok zordur. Orası da çok zor bir yerdir. Bambaşka bir kültürdür yani. Arap kültürüdür Urfa. Yemeği farklıdır, insanı farklıdır. Her şeyi işte Bir de ne 20 yıl bileyim. öncesinden bahsediyoruz. Evet aynen. İyi Antep, kaçırmadılar sizi. bizim yani sormayın vallahi. Neyse birçok maceralarımız var tabii ki. Ama işte Bursa, Edirne, Urfa, Antep yani dört bir tarafa falan böyle. Yani o kadar çok anım, o kadar çok maceram, o kadar çok şey birikmiş ki. Hani tabii ki asla destansı falan bir şey değil ama en azından çok anıları olan zengin bir hayat. Değeri olan. Evet. Çok zengin bir hayat. Yani geriye dönüp baktığım Hakkı zaman verilmiş neler var belki de. neler Evet. yani hakikaten. Bunlardan çok mutluyum. Mesela iyi ki olmuş. İyi ki benim hayatım böyle olmuş. Mesela bunlar beni mutlu eden şeyler. Evet. O Öyle yani, zenginlikler. benim bile yok öyle bir destansı hikaye. Çok Aile hikayesi de hayatımda- olur ya. Zaten sizden beklemiyorum olmasın. Ama ne Yok bileyim yani. bir aile hikayesidir, bir aile anısıdır Evet bazı vesaire. insanların çok enteresan Evet, hikayeleri çok aile olabiliyor hikayeleri tabii. oluyor, aynen. Olmaz mı? Hayatta her şey var. Hayat Evet. karşımıza ne getirecek her an hiç belli değil yani. Hep Dudağını sürprizlerle. ısırıyor, kesin var. Biliyorum var mı diye. Ama işte biz daha stabil yani işte şehirde büyüyüp daha stabil hayatları olan falan insanlarız neticede. Öyle ki sen bir de burası bu topraklardan aslında bir bağ olan Babamlar birisin burada. değil mi? Evet. Evet. Aslında sen de buralı Öyle oluyorsun mi? yani. Ben Evet, bilmiyordum. Evet. Nereli Buralar, tam evet, olarak? Göle mi? Aa inanılmaz Evet, memleket. Şöyle babam burada doğup büyümemiş benim bu arada. Baba tarafım buralı sadece. Çok da gelip gittiğimiz bir yer değildi. Ben son 4-5 yıldır kendi kendime gelip gidiyordum. Hani tatil amaçlı, gezmek amaçlı falan. Ama burada yaşamaya başladığımda demin de söyledim zaten. Annemlere falan şey dedim ya köyüm ya burası benim ve kan çekiyor durumu oldu aslında. Hani demin dediğim gibi hiç İstanbul'a dönme ihtiyacı hissetmedim. Bir gün iş bittiğinde İstanbul'a döndüğümde oraya tekrar nasıl alışacağım dedim. Geldiğimden beri 3 aydır buradayız. Ben 2 kere gittim. Biri gala için. Yani Evet, çok bir dönmüyorlar. ihtiyaç duymuyorum. Onlar Ben dönmüyorlar. mutluyum burada bayağı. Buranın Ben mistik her bir fırsatta tarzı da var gidiyorum ya. mesela. O kanalları açık olan biri de buraya bağlanıyor. Konuştuk bunu burada mıydın? Bir Çok senle yarım konuştuk. yamalak duydum. O kanalları açık olan buraya gerçekten böyle bir sürekli burası çekiyor. Ama burada çok güzel bir enerji var. Bir kere Evet. çok zengin bir tarih var burada. Yani 3000 yıldan fazlasından konuşuyoruz. Çok yani çok yaşanmışlık var. Hakikaten şu anda da mesela turizm olarak çok çekici bir yer. Ama ya buraya gelip de beğenmemek, sevmemek, bağlanmamak mümkün değil. Çünkü ben de her kış aslında bahar 2 kez baharda geldim, 3 kez kışın geldim. Her zaman için gelip gitmek istediğim bir yer burası. Bir de mesela insanlar biraz şey görüyor buraya çok gelmeyenler işte peri bacaları var. Her yer taş. Hepsi birbirine benziyor. Hayır yani Göreme farklı, Avanos farklı, Hepsi Uçhisar farklı birbirinden. Hepsi Bir de birbirinden ben burada farklı. şeyi fark ettim Meltem. Ya ben dağlara bakmayı burada çok sevmeye başladım. Hmm.
Güzel yerlere İşte bakıyorum. demek ki senin kanallar açılıyor yavaş Olabilir yavaş. Evet, yani. Dağlara böyle bakıp yani mutlu olmayı bilmiyorum. O renkler, daha farklı renkler görüyorum. Bu arada buraya gelmeden önceki Emre ile buraya geldikten sonraki Emre çok farklı. Fark var mı? Evet. Var. O kanallar Çok açılıyor çok Ne fazla. diyorsun ya? Var. Evet. Hiç konuşmadınız ben de böyle. Daha Şey söyledim. Biz uzaktan Var, izliyoruz. var. Çok kötüydü. Çok kötüydü, toparladı. Uzaktan bakıyoruz böyle. Her şey Aynen. farkındayız. Düzelme var bu çocukta. Ama biz kendi aramızda konuşmuşuzdur bunları şu an öğreniyoruz. ya merak ettim, ne enerjisi mi değişti yoksa ne değişti? Enerjisi değişti. Evet, yani Biraz yoruldu ya o yüzden. biraz böyle Daha durgun bir telaşlıydı, insan oldu. çok böyle tempoluydu, biraz böyle artık düşünerek mi bir şey sindirerek mi? Ne Daha- oldu yani, duygu yoğunluğu mu arttı Duygu size yoğunluğu göre? arttı. Tam onu söyleyecektim. Daha duygusal artık. Mesela daha ince, düşünceli bir insan haline gelmeye başladı bence. Devam Öyle etmesen mi değildi. acaba? Umarım öyledir. Umarım Ee, öyledir. ya duygularını daha yoğun yaşamaya başladı ve Emre'de mesela ben ilk tanıştığımızda, çok uzun zamandır tanımıyorum kendisini ama ilk tanıştığımızda daha böyle şeydi, duygularını da çok tanımlayıp dile getirmezdi. Ben evet, Şu an belirtmeyen belli bir isim eden bir açıkçası. insan Öyle bir değildi. isim yani. Şu an belli ediyor ve dile de getirebiliyor. Mesela İçinde o yaşarım kelimeleri genelde tanımlıyor artık. Olabilir. Ne Evet. güzel. Olabilir. 5 ayda böyleyse Evet. ben 15 ay sonrasında bilmiyorum, herkes bir Bilge Hatun olur mu acaba herkesin için? Harika. Peki sırlarla aranız nasıl? Ya da sır tutmakla. Birinin sırrının ağırlığını taşımak ister misiniz? Ben tutarım. Ben de tutarım. Evet. Ben tutarım, Sırlar kalır evet. bende. Ben de tutarım. Evet. Ama çok da o ağırlık taşımak istemiyorum ben ya. Hatta kendi sırrımı da tutarım. Yani öyle her şeyimi kolay açık edebilen, açık ortaya koymayı başarabilen bir insan değilim ben. Yani birçok şey benim içimde, ben tutarım yani, ketum bir insanım ben bence hani. Ne güzel. Ben kendi sırrımı hiç tutamam. Ben de hiç Hemen tutamam. söylerim. Öyle mi? Ha. Hiç tutamam. Ama bunun da başka bir ferahlığı ve başka bir rahatlığı var aslında. Ama ne kadar bu sonradan başına ne kadar Ama şeyler başına iş geliyor. açar. Evet, Evet, iş açıyor. çok doğru. Evet. Bunun için de belki bizimle tutmak için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Biraz daha açıp pencereyi dağlara bakmaya ihtiyacımız Dağlara var. bakmaya. Harika. Peki son dönemde dikkatinizi çeken, paylaşmak istediğiniz kendinize dair, gördüklerinize dair ya düzelse, şu gözüme batıyor ve ben bundan rahatsızım dediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir Ne detay konuda? var mı? Güncel olur, kendi hayatınıza, şahsi hayatınıza yönelik olur, sektörel olur, tamamen bağımsız. Yani dert edindiğiniz. Zor bir soru, ben şu an bilemedim açıkçası. Ben bilemedim. Bilemedim. Bir de biz burada gerçekten bunlardan çok uzaklaştık. Evet, biliyor çok musunuz? izole Biz başka bir, bir dünyaya doğru. girmiş durumdayız. Evet. Aslında bak, şu an mesela kendimi fark ettim. Normalde bu benim cevaplayabileceğim bir soru belki ama beynim o kadar uzaklaşmış ki. Değil Şu mi? an biz burada tamamen aklımız bile duruldu böyle. Yani çok fazla düşünen, çok fazla o kaos, böyle kafamızın içindeki kaostan da çıkmış durumdayız. Aslında ülkede birçok düşünebileceğimiz, üstüne kafa yorabileceğimiz, yorum yapabileceğimiz birçok şey var. Elbette Tabii ki ki. birçok alanda falan. Ama biz çok izole kaldık burada. 2,5 aydır da buradayız. Uzun bir süre, kısa değil. Evet. Biraz daha kendi kabuğumuzda olmuşuz Evet. zannedersem. Yani İstanbul'dan ayrılırken nasıl yapacağız derken, şimdi İstanbul'a geçen gittiğimde bana o kadar karışık geldik. O yüzden her yerde afişler, o insan yüzleri, kornalar, Evet. trafik, herkes telaş içinde falan. Yani bir ayda, 2 ayda dediğiniz gibi burada nasıl buna alıştık bilmiyorum ama Ama Zorluyuz. döndüğümüz zaman 2 hafta tekrar Geçecek, değil mi? adaptasyon süresi. Elbette ki insan her şeye çok kolay adapte Evet, olabiliyor. Bizim kesinlikle. şuraya olduğumuz gibi işte neticede. Yani kafamız bile buradaki sakinlik Ne şeyine hareket etmeye geçmiş. başlıyor. Hani o hatta geçmiş beynimiz bile. Ama döndüğümüz zaman da tekrar o tempoya Evet. geçeceğiz. Normal o fotoğrafın içine. Kesinlikle. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür teşekkür ederiz. ederim. Gerçekten sizi izlemek çok keyifli, çok güzel. Teşekkürler. Niceleri. İzlemeye devam edin. Vallahi Devam izleyeceğiz, etsin. izletiyorsunuz yemin ediyorum. Güzel, Çok güzel teşekkür bölümler ederiz. geliyor gerçekten. İyi ki geldiniz. Evet. Ayağınıza sağlık. İyi ki kabul ettiniz. Çok çok Sağ olun. teşekkür Hoşça kalın. ederim. Sağ olun. Başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Teşekkür ederiz. Sonraki sezonlarda inşallah tekrar ziyaretinize gelmeyi umuyorum. Her zaman bekleriz. Çok mersi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yeni bölümlerde sizleri ekran başına bekliyoruz. Cuma günü 8'de yeni Evet. bölümümüz. Görüşürüz. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın.